Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tam kıvamında, tam ölçülü, yapımı da oldukça kolay olan çok lezzetli, sütlü tatlı tarifi paylaşıyor olacağım. Üzerindeki mandalina sosuyla da lezzetine lezzet katıyoruz. Bu tatlıyı çaylarınızda, günlerinizde gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Hatta bir gün önce yaparsanız daha kıvamlı oluyor, daha güzel oluyor. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu tarifim için 300 gram burçak bisküvisi kullandım. Bisküvileri rondonun içerisine koyuyorum. Ben tatlıyı yaparken burçak bisküvisi kullanmayı tercih ettim. Sizler istediğiniz bisküvi kullanabilirsiniz. Bebe bisküvisi ya da başka. Damak zevkinize göre nasıl istiyorsanız taban kısmını o şekilde hazırlayabilirsiniz. Bisküvilerin hepsini rondodan geçiriyorum. Un haline gelmesine özen gösterin. Tatlıyı hazırlayacağımız borcamı alıyoruz. Ben yuvarlak borcamın en büyüğü olanı tercih ettim. Rondodan geçirmiş olduğum bisküvileri taban kısmına boşaltıyorum. Daha sonra içerisine yarım su bardağı cevizi ekliyorum. Cevizler biraz irili parçalı. Eritmiş olduğum 125 gram tereyağını içerisine koyuyorum. Bisküvilerin hepsi tereyağına bulanana kadar kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Bisküvileri eşit oranda kaşık yardımıyla dağıttıktan sonra bardağın arka kısmıyla sıkıştırarak eziyorum. Bu sayede tabanını oluşturmuş oluyoruz. Hazırlamış olduğumuz bu tabanı buzdolabına koyuyoruz. Genişçe bir tencere alıyorum. İçerisine 1 su bardağı toz şekerini ekliyorum. 3 yemek kaşığı buğday nişastasını koyuyorum. İsterseniz bu arada mısır nişastası da kullanabilirsiniz, fark etmez. Daha sonra 5 yemek kaşığı irmiği ekliyorum. Kuru malzemeleri çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Bu tarifimde 1 litre süt kullandım. Sütün ilk önce bir kısmını koyup karıştırıyorum. Böylelikle topaklanmayı engelleyeceğiz. Bütün malzemeler birbirine geçti. Sütün kalanını da ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Muhallebimizi artık ocağımıza götürebiliriz. Kaynayıncaya kadar ocağımızın altı yüksek ateşte duracak. Kesinlikle de karıştırmayı bırakmıyoruz. Aksi halde tatlımızın içerisinde topaklanma olur. Bu arada bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kaynama derecesine geldikten sonra içerisine 1 yemek kaşığı tereyağını ekliyorum. Tereyağı tatlıya biraz parlaklık katacak, lezzetine de lezzet katacak. Karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Tatlımız kaynamaya başladı. Ocağımızın altını kısık ateşe getirdik.
İçerisine bir paket vanilyayı ekliyorum. 2 dakika boyunca kısık ateşte tatlımızı pişiriyoruz. İki dakikanın sonunda tatlıyı ocaktan alıyorum. Buzdolabına kaldırmış olduğum bisküvili tabanı da dışarıya çıkarttım. Hazırlamış olduğumuz muhallebi hala çok kaynar. Kaynarken üzerine boşaltıyoruz. Spatula yardımıyla tatlıyı şöyle bir yayıyorum. Her tarafının aynı ölçüde olmasını istiyorum. Daha sonra sallıyorum, birkaç kere de tezgaha vurarak ilk sıcağının geçmesini bekliyorum. İlk sıcağı geçer geçmez buzdolabına kaldırıyorum. Üzerine koyacağımız mandalina sulu sosumuzu hazırlıyoruz. Bunun için sos tenceresinin içerisine 3 yemek kaşığı buğday nişastasını ekliyorum. Yarım su bardağı toz şekerini koyuyorum. Her zaman olduğu gibi kuru malzemeleri şöyle bir karıştırıyoruz. Tarifimde 3 su bardağı mandalina suyu kullandım. İlk önce bir bardağını koyuyorum, karıştırmaya devam ediyorum. Yavaş yavaş mandalina suyunu koyarsanız nişastanızda topaklanma olmaz. Yavaş yavaş koyuyorum, hızlı hızlı karıştırıyorum. Sos tavamızı ocağımıza götürüyoruz. Ocağımızın altı orta ateşte yanıyor. Karıştırarak kaynatıyoruz. Bu aşamada karıştırmayı kesinlikle bırakmayın. Sosumuz kaynamaya başladı. Sadece 30 saniye kadar sosumuzu pişiriyoruz. Yeterince pişirmiş olduğumuz mandalina sulu sosumuzu ocaktan alıyoruz. Hala çok sıcakken daha önceden hazırlamış olduğumuz muhallebinin üzerine döküyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binur'un Mutfağı kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Sosu koyduktan sonra borcamı şöyle bir sallıyorum. Güzel bir şekilde yayılmasını sağlıyorum. İlk sıcağı geçer geçmez buzdolabına kaldırıyorum. 4-5 saat boyunca buzdolabında tatlıyı beklettim. Bu tatlıyı ertesi gün servis ederseniz kıvamı daha güzel oluyor. Porsiyonluk olacak şekilde kesiyorum. Keserken de bıçağı mutlaka ıslatıyorum. Daha hoş gözükmesi için her parçanın üzerine biraz ceviz koyuyorum. Daha sonra biraz da toz fıstık koyuyorum. Bu aşamadan sonra tatlınızı istediğiniz şekilde süsleyip servis edebilirsiniz. Bu tamamen sizin damak ve göz zevkinize kalmış. Tadına doyamayacağınız bu tatlının bir de sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Üzerine koymuş olduğumuz mandalina sosuyla da lezzetine lezzet kattık. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Bu tatlı 3 lezzeti bir arada barındırıyor. Gerçekten çok da güzel, çok da lezzetli oldu. Tarifim tam ölçülüdür ve garantilidir. Bu lezzetli sütlü tatlıyı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.